Aikido'da hoca olmanın iki tane öğesi var. Bir tanesi resmi olarak bir takım evraklara sahip olmanız lazım. Yani ilgili federasyondan antrenör belgenizin olması lazım. Belirli bir teknik seviyede olmanız lazım. Bu olayın resmi yanı. Olayın pratik yanı, uygulamadaki yanı ise size hocam diyen öğrencilerinizin olması lazım. Yani siz eğer size hocam diyen birileri varsa siz hocasınızdır. Eğer size hocam diyen birileri yoksa, sizi hoca olarak kabul eden birileri yoksa da siz istediğiniz kadar hocayım deyin, hoca değilsinizdir. E, Aikido'da bence kişisel görüşüm, eğer hocalık yapmak istiyorsanız en az 7, 8, 9, 10 sene yoğun bir çalışmadan sonra, fiziksel eğitimden sonra hocalık yapılabilmeli bence. Çünkü insan deneyimlemediği bir şeyi nasıl öğretebilir? Yani bir derste bir saat boyunca hiç durmadan antrenman yapmayı denememiş birisi öğrencisine bu duyguyu nasıl aktarabilir? Yorulduğunda tekniği nasıl yapacağını bilmeyen bir hoca, yorulduğunda tekniği nasıl yapacağını bir öğrencisine nasıl aktarabilir? Aktaramaz. Bu yüzden Aikido'da eğer hoca olmak istiyorsanız işin resmi boyutu, evrakları, prosedürleri, her şeyi bir kenara bırakın. Öncelikle benim kişisel görüşüm, öncelikle en az 7, 8, 9, 10 yıl çok yoğun fiziksel bir eğitimden geçmiş olmak lazım. Maalesef pratikte bu olmuyor, uygulamada bu olmuyor. Özellikle ülkemizde insanlar 2-3 senede siyah kemer alıyorlar. Hemen 2 tane 3 tane sınava girip ki bunlar oldukça kolay sınavlar. Birer tane de belge alıyorlar, antrenör belgesi ve üçüncü gün bir yer bulup bir yerle anlaşıp ders vermeye başlıyorlar ve maalesef bilmedikleri bir şeyleri öğretmeye başlıyorlar. Tabii ki bütün hocalar böyle değil. Tabii ki ülkemizde de son derece değerli, son derece verimli dersler işleyen hocalarımız var. Ancak bunlar azınlıkta. İnsanlar öyle görüyor, çevremizde örnekleri görüyoruz. İletişim imkanları çok arttı. İnternet sayesinde e, bilgiye ulaşmak, e, görüntüye ulaşmak çok kolaylaştı. İnsanlar maalesef akşam internette, YouTube'da seyrettikleri görüntüleri alıp ertesi gün onun dersini vermeye çalışıyorlar. Bu tabii mümkün değil. Dediğim gibi yani öğretmenlik başka bir şey, bildiğin bir şeyi, yaşadığın bir şeyi, yaşamsal deneyimini aktaracaksın öğrenciye. Öyle kuru kuruya ezberlenmiş bir bilgi değil. Yani bir fizik öğretmeni aydaki kütleyi anlatabilir. Yani toprağın yapısını anlatabilir. Bunu anlatmak için oraya gitmiş olması gerekmez. Ama bir Aikido hocası Aikido tekniğini anlatabilmesi için onu daha önce yapmış olması gerekiyor. Onun eğitimini almış olması gerekiyor. Bu yüzden hoca seçiminde buna dikkat etmekte fayda var. Yani e, insanların bir Aikido anlamında bir soy ağacını incelemekte fayda var. Yani bu hoca kiminle çalışmış, ne kadar çalışmış, ne kadarlık deneyimi var, ne kadarlık eğitmenlik deneyimi var, öğrencilerin seviyesi nedir? Bir hocanın bence en büyük göstergesi, iyi ya da kötü olmasının en büyük göstergesi öğrencileridir. Bir hoca istediği kadar ben iyi bir hocayım desin. Eğer öğrencileri kötüyse demek ki sen İyi olsan bile demek ki bildiğini aktaramıyorsun. Bu da senin kötü bir hoca olduğunu gösteriyor. Belki iyi bir aikidocusun ama kötü bir hocasın. Bu yüzden hani öğrencilerine de bakmak lazım. Öğrencileri hangi seviyelere gelmiş, ne yapmış, nasıl antrenman yapıyorlar. Ben görüyorum seminerlerde, özellikle ortak seminerlerde, bütün okulların katıldığı seminerlerde ders başlıyor. Dersin 15. dakikasında bir sürü insan, hocayım diye geçinen bir sürü insan, aikidocuyum diye geçinen bir sürü insan bahanelerle kenara çekiliyor, oturuyor. Dizim ağrıyor, sakatım, belim ağrıyor, boynum ağrıyor diyor. Halbuki onun nedeni o 15 dakikayı çıkaramıyor. O bir saatlik dersi çıkaracak kondisyonu yok. O bir saatlik dolduracak becerisi yok. Yani yıllarca seminer verip her seminerde aynı 3-5 tane tekniği gösteren hocalar var. Bunlar da hoca. O yüzden tabii Aikido'ya yeni başlayacak birilerin hoca seçiminde çok dikkatli olması lazım. Ee, insanlar böyle bir okul seçerken baştaki kararları genellikle şeye bağlı oluyor. Yani evine en yakın, iş yerine en yakın, ulaşımı kolay, fiyatı ucuz, e, yerleri tercih ediyorlar. E, bir de tabii beyana çok fazla güvenmemek lazım. Yani insanlara bir bakıyorsun ki çok iyi tanıdığım insanlar öyle bir anlatıyorlar ki kendilerini. Hani diyorsun ki
Ya bunlar neymiş? Meğer bunlar neymiş yani? Ama biliyorsun onun arkası boş. Yani arkasını dolduramıyorlar. Yani gazeteye çıkmak, televizyona çıkmak da bir gösterge değil. Yani bugün bir gazeteye çıkmak, bir televizyona çıkmak çok kolay bir şey. Yani yüzlerce televizyon kanalı var. Çok sayıda gazete var, dergi var ve bunlar haber arayışındalar. Siz mizanseri doğru kurduğunuzda istediğiniz yere çıkabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu da gösterge değil. Dikkatli olmakta fayda var. Ben hep şu örneği veriyorum arkadaşlarıma, biraz da esprili. Yani pazarda yarım kilo peynir almak istediğimiz zaman 50 tane kalıptan böyle test ediyoruz, deniyoruz, bakıyoruz hani iyi mi kötü mü bilmem ne. Bakıyoruz. Ama zamanımızı, paramızı, emeğimizi harcayacağımız Aikido gibi bir sporu yaparken okul seçiminde bunlara hiç dikkat etmeden direkt bize en yakın olan yere gidiyoruz. Ama peyniri bize en yakın olan bakkaldan almıyoruz. Gidiyoruz, diyoruz ki ya şuradaki bakkal, şuradaki şarküteride iyi peynir var. Ta oraya kadar gidiyoruz. Yani peynire gösterdiğimiz özeni kendi hayatımızda da göstermemiz gerekiyor.